Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Bugün ekmeklerden bahsedeceğim. Senelerden beri neden ekmek yemeyin diyoruz diye daha biraz incelikli bir açıklama yapmak istiyorum. Özellikle modern buğday dediğimiz cüce buğday, yani çok değiştirilmiş bir buğday olarak kullanılan unlardan yapılan ekmekler hakikaten ne ihtiva ediyor? Gluten ihtiva ediyor. Yani gluten içeriği çok fazla oluyor. Bir de ekmek yaparken fabrikalarda beyaz ekmek gibi, hatta tam buğday ekmeği dahi yapılırken kabarsın diye, yumuşak olsun diye buna gluten ekleniyor. Yani tam buğday ekmeği yiyorum, onun için az alıyorum diye kendinize güven gelmesin diye bunu söylüyorum. Çünkü fabrikalarda ekleniyor. Tabii ekmeklere ayrıca da birçok katkı maddesi de katılıyor. Bunların başında bromür, artıcı, 17 tane katkı maddesi 2016'da Tarım Bakanlığı açıkladı. Eklemekten çıkardık diye. Lütfen Hazreti Google'a girip E'lere bakın. Un fabrikalarına eklenen E'leri teker teker burada söylemek mümkün değil. Onları siz meraklısı inceleyebilir. Gluten nedir? Gluten buğdayda bulunan, tahıllarda bulunan, her türlü tahılda bulunan bir proteindir. Yani normalde bulunur, her türlü buğdayda da bulunur. Nedir protein? Bu doğanın meşakkatine karşı, zorluklarına karşı o tahılları, o bitkileri, o şeyleri korumak için olan proteindir. Fakat bu protein öyle bir protein ki insan vücudunda yabancı bir protein olarak kabul ediliyor. Ve gluten vücuda girdiği zaman, yediğimiz zaman insan vücudunda, yani vücudumuz bunu yabancı bir protein olarak görüyor ve de buna karşı antikor meydana getiriyor. Ve savaş başlıyor. Ne savaşı başlıyor? Otoimmün hastalıklar savaşı başlıyor. İşte onu daha ilerideki şeyde açıklayacağım, videoda açıklayacağım. Fakat ayrıca gluten glu'dan geliyor. Glu ne demek? Zank demek, yapışkan demek. Yapışıp kalıyor. Yani ben glutensiz yiyorum diye tamam yiyebilirsiniz, kendinize uğraştırabilirsiniz ama çok dikkatli olmamız gerekiyor. Onu açıklamak istiyorum. Mesela çok güzel İstanbul Boğazı'nda veya Bodrum'da veya Turgut Reis'te güzel bir canlı balık lokantasında balık yiyorsunuz. Taze balık denizden çıkmış. Onu ızgara balığı ızgarasında sabah ekmek kızartılmışsa eğer, onu gluten, siz hassasiyetiniz varsa size dokunur. Gluten glu'dan geliyor Latince. Ayrıca maalesef yanıltıcı olarak glutensiz un diye konuşuluyor. Glutensiz unlar var diye konuşuluyor ve dünyanın paraları bunlara veriliyor. Ben bunu açıklamak istiyorum. Glutensiz hiçbir yiyecek olmaz. Glutensiz hiçbir yiyecek olmaz. Onların içinde bulunan o yabancı protein olması şarttır. Bulunması lazım. Tabii tahıllarda, yani pirinçte de vardır. Mercimekte de vardır. Patateste de vardır. Bulgurda tabii ki var. Arpada da var. Yulafta da var. Ben yulaf yiyorum aman 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 demeyin. Hepsinde gluten var, haberiniz olsun. Bunu söylemek istiyorum. Peki o zaman ne yapacağız? Mesela yapışkan dedik ya, yapışıp kalıyor tencereye. 3 ay önce pirinç pilavı pişirdiğim, pirinçte gluten vardır. Pirinçte gluten vardır. Kinoada da gluten vardır. Kara buğdayda da, hepsinde de gluten vardır. Siyez buğdayında da gluten vardır ama dereceleri değişiktir. Glutensiz hiçbir şey olmaz, tekrarlıyorum. 3 ay önce pirinç pilavı pişirilmiş bir tencerede kuzu haşlasak, eğer gluten alerjiniz varsa o size hakikaten dokunur, reaksiyon verir. Nedir belirtisi? Gaz yapar, halsizlik yapar bir şey yedikten sonra. Gluten daha sonradan keşfedildi. Gliadin denilen yine glutenin altyapıları vardır. 23.000 türlü gliadin vardır. Yani glutenin altyapıları 23.000 türlüdür. Ve henüz yeryüzünde, laboratuvarlarda 23.000 tür glutenin
Gliadini saptayan bir teknoloji yoktur. Yalnız bir glutene bakılır. O da yok denince bu glutensizdir denir. Buna inanmayın, güvenmeyin. Kendi vücudunuza güveneceksiniz. Yediğiniz zaman şişkinlik yapıyorsa, yediğiniz zaman gaz yapıyorsa, kabızlık yapıyorsa mutlaka her türlü bir gluten vardır. Bakın 23.000 türlü gluten var. Haberiniz olsun. İşte gluten nedir? İşte bütün unlara katılır. İşte pizza hamuru böyle şey yapılır ya veya börek hamuru böyle kabarır ya, işte onun içinde gluten vardır. Gluten ayrıca sıvılarda da var efendim. Mesela şampuanda da var. Mesela diş macunumuzda var. Yoksa öyle akışkan olmaz gluten. Bunlar da glutendir. Ve de yapışır, kalır. Çok dikkatli olacağız. Tabii ki çölyak hastalığı da yine çok ileri derecede gluten hassasiyetinin bağırsaklardaki florayı ve hücreleri parçalamasından dolayıdır. Ama çölyak hastalığı en ucudur. 100 desek 99'u bilmediğimiz bütün halsizlikler, baş ağrısı, şeker hastalığı. Buğday içinde aminopektin denilen bir karbonhidrat vardır. Aminopektin nedir? Bu karbonhidrat pankreastan insülin salgılamasını sağlar. Yani şeker hastalığı sebebidir. Bu bir. İkincisi, gliadinlerden biri de lektindir. Lektini de bundan sonraki videoda anlatacağım. Sevgilerimle efendim, kendinize iyi bakın.